Sağlık ailemizin çok değerli mensupları, değerli kardeşlerim. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu hafta çarşamba ve perşembe günlerini Akdeniz'imizin iki nadide ilinde çalışmalarla geçiriyoruz. Gün itibariyle Adana'daydık. Bugün Mersin'deyiz. Gece geldik Mersin'e. Sabah valilik ziyaretimizden sonra yeni yaptığımız, inşa ettiğimiz Mersin Şehir Hastanemizde aşağı yukarı 4 saate yakın incelemelerde bulunduk arkadaşlarımızla beraber. Bu mükemmel proje en güzel haliyle nasıl vücuda gelir, hizmete ne zaman başlarız, eksiklerimiz neler, bunlara baktık. İnşallah bu sene içerisinde yetiştirip 2017'ye varmadan bu hizmeti Mersin'imize açacağız. Tabii hastaneyi içinizden yeni hastaneyi ziyaret eden belki yoktur, var mı? Ama içeriden gezdiniz mi, dışından mı? Yaklaşık 1 ay önce. İçeriden. Bu hastaneler iki önemli amaca hizmet edecek. Bütün başka şehirlerde yaptıklarımızda. Birincisi, vatandaşımızın işini kolaylaştıracak. İkincisi de sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak. Her yönüyle bu iki husus dikkate alınarak tasarlanmış projeler İnşallah yakında hizmete sunmuş olacağız. Değerli kardeşlerim, bizler sağlık çalışanları olarak çok önemli bir iş yapıyoruz. Mesleği doğrudan insan olan, her dokunuşunda insana dokunan, her dokunuşunda o insanın arkasındaki dünyaya dokunan çok az meslek sahibi var. Cenab-ı Hak bize böyle mükemmel bir mesleğin mensubu olma şerefini bahşetti. Benim nazarımda bir sağlık hizmeti vermek, o sağlık hizmetinde temizlik hizmetlerini yapandan tutun, ameliyatı yapan doktoruna, hemşiresine, bakıcısına, teknisyenine, laboratuvar çalışanlarına varıncaya kadar kim varsa bütün bu sürecin içinde olan herkes için söylüyorum. Gerçekten çok farklı bir hizmet yapıyoruz. Ve biliyorum ki sizler sağlık çalışanları olarak çoğu zaman bunun idrakinde olan insanlarsınız. Doğrusu ben bakanlığa ilk başladığım 2002 yılının sonlarından itibaren sağlık çalışanlarının ortamlarını iyileştirmek, sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda hizmet etmesini sağlamak, imkanlarının daha iyi olmasını sağlamak için çok gayret verdim. Siz Maliye Bakanlığı'nın kapısı önünde beklemek, eşiyle yatmak nedir? Bunu siz bilmiyorsunuz ama ben biliyorum. Bu eşiğe çok yattık yani. Çok. Bundan sonra yatmaya devam edeceğim. Şunu bilmenizi doğrusu isterim. Eğer bazı uygulamalarımız, bazı tedbirlerimiz, sağlık çalışanlarının bir takım zorlayıcı gibi gelen uygulamalar ortaya çıkarmışsa bunların hemen hemen hepsi mecburiyetlerden dolayıdır. Vatandaşa hizmet verme ihtiyacının getirdiği zaruretlerdir. Ülkede sağlık çalışanının sayısı az, iş yükünde son derece fazla. Elimizden geldiği kadar sizin üstünüzdeki yükü azaltmak, sizin verdiğiniz bu çok kıymetli hizmeti taşlandırmak için bundan sonra gayret edeceğiz. Ziyaret ettiğim illerde bu kabilden, yani şu anda sizinle yaptığımız şekilde çalışanlarımızla toplantılar yapıyorum. Bunu yüzlerce defa tekrar ettim.
Bakanlıktan ayrıldıktan sonra 2013 yılının başında birçok ülkeye sağlık sistemlerini geliştirmek, dönüştürmek, reforme etmek üzere danışmanlık yaptım. Dünya Sağlık Örgütü ile beraber, bazen doğrudan ülkelerin davetiyle, Güney Afrika'dan Vietnam'a kadar, Suudi Arabistan'da, İran'da, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Meksika gibi onlarca ülkede böyle çalışmalar yaptım. Ve gittiğim her ülkede, yaptığım her toplantıda, Harvard'da birlikte çalıştığım son 4 sene içerisinde şunu hep söyledim. Bütün bu süreç içerisinde sağlık çalışanının çok başat bir rolü var. Sağlık çalışanının çok önemli bir rolü var. Ve sistemi geliştirirken mutlaka işin bu tarafını değerlendirerek geliştirmek gerekiyor. Ve sistemi geliştirirken işte şu anda yaptığımız toplantı benzeri toplantılardan ben çok büyük yarar gördüm. Ve bunu söylediğim gibi dünyanın her yerinden anlattım. Nasıl yarar görüyoruz? Çünkü biraz sonra göreceksiniz. Biz sizlerden aşağı 10-15 arkadaşın konuşmasına fırsat tanıyacağız. İsimlerinizi alıp. Sizler kendi mesleğinizle ilgili, meslek grubunuzla ilgili, çalıştığınız ortamla ilgili ya da sistemle ilgili düşüncelerinizi, ihtiyaçlarınızı dile getireceksiniz. Bu bizim için çok paha biçilmez bir geri bildirim. Doğrudan dolayı çalışanlardan aldığımız bir geri bildirim. Bunu kullanıyoruz. Mevzuatımızı geliştirmek için kullandık, yine kullanacağız. Aksayan tarafları düzeltmek için kullanacağız. Belki bütün taleplerinizi yerine getiremiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, bu toplantılarda benim sizlerden öğrendiklerim, sizlerden gelen geri bildirimden edindiğim malumat, bizim mevzuatımızın en az %50'sini, bazen daha fazlasını değiştirmek için bize yol gösteriyor, rehberlik yapıyor. Bugün de sizinle birlikte bunu yapacağız. Şimdi sözü size bırakmadan memleketin içinde bulunduğu durumla ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Ondan sonra ifade ettiğim gibi isimlerinizi alacağız ve sizleri dinleyeceğiz. Onun karşılığında da biz buradan söyleyeceklerimizi söyleyeceğiz. Bugün kim var masamızda? İl valimiz var. Malum il valileri hükümetin o ildeki temsilcileridir. Dolayısıyla valimiz burada bizi temsil ediyor. Benim müsteşar yardımcım Şuayb Bey var. Bakanlıktan. Genel Müdürümüz Hasan Aydınlık Bey var. Acil sağlık hizmetlerinden sorumlu. Genel Müdürümüz Kamil Bey var. Personel işlerinden, yönetim işlerinden sorumlu. Kurum Başkanımız, Kamu Hastaneden sorumlu Kurum Başkanımız Alper Bey var. Hastaneler tarafındaki işleri takip ediyor. Türkiye'deki bütün sağlık hizmetlerinin planlanması, düzenlemelerin yapılması, özel sektör, üniversiteler dahil bu işlerin takibi, kontrolü, geliştirilmesi, kalitenin yükseltilmesi konularında çalışan yine Genel Müdürümüz Nurullah Okumuş Bey var, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü. Aile hekimliğinin, toplum sağlığı hekimliğinin ve diğer koruyucu sağlık tarafının bütünün işlerini üstlenmiş olan yine kurum başkanımız yanımda İrfan Bey ve yatırımlardan sorumlu Genel Müdürümüz Serkan Bey burada. İlere böyle gidiyoruz. Söylediğim gibi bizden önce de gidip arkadaşlarımız çalışıyorlar ve biz o çalışmaları bu akşam masaya yatıracağız. Toplu olarak ileri sağlık meseleleri aşağı yukarı 3 saat konuşma, değerlendirme imkanımız olacak. Evet, memleketin durumu ile ilgili birkaç cümle dedim. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Çok açık söyleyeyim size, başarılı olsalardı bu FETÖ çetesi paralel yapılanma başarılı olsaydı asıl amaçları Türkiye'yi bir Suriye yapmaktı. Onlar da biliyorlardı
bir darbe teşebbüsünün artık 1960'larda, 80'lerde olduğu gibi Türkiye'de milletin boynunu bükerek kabul edilir bir iş olmadı. Kabul etmezdik. Ölümüne kabul etmeyecektik yine. Ama muvaffak olsalar da Allah korusun bugün bu millet büyük bir badirenin içinde, büyük bir kaosun içinde, büyük bir silahlı mücadelenin içinde olacaktır. Allah korusun belki de biz öyle olacaktır. Ama Cumhurbaşkanımızın bana göre çok yerinde bir ifadesiyle bunların 40 sene kurdukları tuzağı Allah'a şükürler olsun milletimiz 20 saat içerisinde tuzla tuttu. Zor oldu. 241 şehidimiz oldu. Bu şehit ailelerinden ben çoğunu ziyaret ettim. Size tavsiye ederim. Kendinizi yenilemek, ruhunuza bir derinlik kazandırmak ya da ruhunuzdaki derinliği keşfetmek istiyorsanız bu şehit ailelerini ziyaret edin. O zaman anlıyorsunuz neyin ne olduğunu. O zaman anlıyorsunuz onların ne kadar büyük iş yaptıkları. O zaman anlıyorsunuz çocukluğumuzdan beri bize anlatılan Çanakkale'yi Kurtuluş Savaşı. Aynı ruh hiç değişmemiş ki. Biz biraz haksızlık ediyorduk belki çocuklarımıza, gençlerimize. Bu çocuklar, gençler pek de idealist yetişmiyorlar. Çok fazla işte güncel meselelerin peşine takıldılar. Nasıl olacak bu memleket? Acaba gelecekte bundan dolayı bir sıkıntı çeker mi diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyormuş. O çocuklar ve o gençler aslında büyük bir ekseriyette bayrakları için, vatanları için, namusları için ölümü göze alabilen gençler çıktı. Çok enteresan değil mi? Her düşünceden insan. Hiçbir siyasi bağlantı, ideoloji, yaşantı biçimi bu insanları kategorize etmeye yetmez. Onların bir kategorisi var. Yürekli insanlardır. Onların bir kategorisi var. Hiç düşünmeden öne atıldılar. Onların bir kategorisi var. Vatanları için bunu yaptılar. Biz onlara çok şey borçluyuz. Çok. 15 Temmuz gerçekten unutulmaz. Gün geçtikçe bunun ne anlama geldiğini daha iyi fark edeceğiz. Tabii bize bir vazife düşüyor. Bu vazife içimizdeki bu terör unsurlarını, FETÖ terör unsurlarını temizlemektir. Temizlemek zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Millet buna bizi memur etmiştir. Dolayısıyla bir takım değerlendirmeler oluyor. Açığa alınan insanlar oldu. Bunlardan bir kısmı belki size arkadaşlarınızdı. Kılı kırk yararak hareket ediyoruz. Özellikle memuriyetten uzaklaştırılacaklar olacak belki. Çok severek yapacağımız bir iş değil ama bu örgütü dağıtmak zorundayız. Çünkü bunlar 40 sene boyunca sizin bizim içimizde sinsice planlarını kurdular. Dolayısıyla bir kere daha aynı delikten zehirlenmeye, milletin zehirlenmesine müsaade edemeyiz. Değerlendirmelerimiz devam ediyor. Mümkün olduğu kadar söylediğim gibi doğrudan ilgisi olmayan insanların bu işin içine katılıp meslekten ihracı, memurluktan ihracı olsun, bunu da istemiyoruz. Bunun zor bir iş olduğunu, çok zor bir iş olduğunu biliyoruz. İnşallah hassasiyetle davranırız, terazimiz tam doğru tartar. Zor da bir şey, kolay da değil yani. Cumhurbaşkanının yanında yaverlik yapan, Genelkurmay Başkanlarının yanında Genelkurmay yıllarca özel kalem müdürlüğü yapan, hiç tahmin etmediğiniz bir yerden bir kripto özelliğiyle ortaya çıkan lanetli bir örgüt. Yani belki bu örgüte kendini kaptıranlar, kolunu bacağını kaptıranların bir kısmı onun farkında da değildi ama sonuçta bir temizlik, bir
kamuyu bunlardan arındırma uygulamasının, operasyonun yapılmasında kaçınılmaz olduğunu hepimiz anlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi konuşmak isteyen, biraz önce ifade ettiğim şekilde bir meselesi olan bize yol gösterecek arkadaşlarımıza söz veriyorum.